Soysuzlar! Yerin 7 kat dibine mi saklarsınız korkunuzdan bizi? Burayı da başınıza yakarız. Bu işi de hallettiğimize göre Titan, ben Bilecik'e doğru yola çıkabilirim. Tekfur'umuz benden son bilgileri bekliyor. Elini çabuk tutmaya bak. Dönerken de getirebildiğin kadar asker getir. Merak etme. Sen Turgut'la Bams'ın işini bitirmeye bak. Ares'i Konya'dan geri getiremeyeceklerine göre hatunları kurtarmak için canlarını ortaya koyacaklar. Onlar canlarını ortaya koyacaklar, ben de onların canlarını alacağım. Ertuğrul'un yokluğunda Türklerin 2 güçlü adamını öldüreceğim. Sonra da sıra obalara gelecek. Ares kalede değil, Konya'daymış. Bunu biz dahi bilmezken bunlar nasıl öğrenmiş? İçimizde hain var. Niyetleri Bamsı ile Turgut Bey'i öldürmek. Keşke Bamsı'yı dinleseydiniz. Bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Sırası mıdır İlham Safi? Sırasıdır aslan. Hem de tam sırasıdır. Karnımda balamla yerimi öldürecekler. Senin de erini öldürecekler. İnat etmeseydiniz bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Kendi canımdan pervam yoktur. Lakin balama bir şey olursa sizi asla affetmem. Asla affetmem. Bunlar hepimizi öldürecekler. Buradan kurtulmanın yolunu bulmalıyız. Buradan kurtulacağız. Buradan kurtulacağız. Sana söz veriyorum. Kurtulacağız. Sen hazırlıklı olasın. Döndüğünde seni Turgut ve Bamsı karşılayacak. Mahzenin girişine kellelerini asacağım. Hoş geldin Emir Saadettin. Ne iyi ettin de geldin. Tek başıma o kadar çok canım sıkılıyordu ki. Kapa çeneni Ares. Gözünüzü bu ikisinin üstünden de ayırmayın. Saadettin'i kimse ziyarete gelmeyecek. Saadettin ha. Haddini bil Aziz. Masumiyetim ispat olduğunda bedelini sana ödetirim. Kimin bedel ödeyeceğini yarın göreceğiz. Saadettin.
Eğer yetişmeseydiniz sultanımız Emir Saadettin'in kellesini oracıkta alacaktı. Ancak sultanın nazarında mesele hala sübute ermemiştir Altun Ağabey. Puslu havada av peşinde koşmazsın. Av senin tuzağına gelir. Varsın sultan sabaha kadar vicdanıyla hesaplaşsın. Varsın Emir Saadettin onu kurtarmam için sabaha kadar dua etsin. O zaman biz de bu puslu havadan istifade edip hakkımız olanı alalım. Sultan bu gece beni görmek istediğini haber etmiş. Mühim bir mesele konuşacak belli ki. Yoksa Emir Saadettin'in söylediği gibi veliaht meselesini mi açacak? Ben de bundan endişe ederim. Ya Emir Saadettin haklıysa? Değilse etini çakallar, leşini kuzgunlar yesin Altun Ağabey. Lakin eğer haklıysa canını kurtarmak için sultanla konuşacağım. Köpekle olan ittifakımız bize güç verecektir. Sultanımız böylece veliaht fermanı yerine kendi ölüm fermanını mühürlemiş olacaktır. Ertuğrul'a gelince düşündüğümüzden daha tehlikeli biri olduğunu görüp emin olduk. Tahmin ettiğimiz gibi. Eğer sultanımız veliaht olarak Şehzade Kılıç Arslan'ı tayin edecek olursa korkarım ki... Tereddüt etmeden oğlumun kellesini alacak kadar sultana sadıktır. Sultana sözümüz nazımız geçer ama o Türk'e geçmez. Dahası bu gece Ertuğrul'la baş başa konuşacaklar. Eğer Emir Saadettin haklıysa Şehzade Kılıç Arslan için Ertuğrul'dan sadakat yemini isteyecektir. Ne edeceksiniz Mahperi Hatun? Devletimizin ikbali sultanla bu gece olan görüşmemde belli olacak Altun Ağabey. Sen hayatımda tanıdığım en aşağılık adamsın Emir Saadettin. Ertuğrul bu söylediklerinin karşılığında seni serbest bırakacağını mı söz verdi? Evet, söz verdi. Ne kadar saf bir adamsın. Senin gibi saf bir adamı nasıl tekfur yapmışlar hayret. Ne diyorsun sen be adam? Ertuğrul senin üzerinden beni harcamaya kalktı. Bak, ikimiz de zindandayız. İmdi odasında keyifle kılıcını biliyordur. Senin boynunu koparmak için. Sen çok konuşma Saadettin. Sen çeneni kapat. Ertuğrul sözünü tutacak. Görürsün. Beklersin tutacak. Ona ve alplerine tuzak kurdun. Oğlunu kaçırdın. Ne yapmasını bekliyordun? İstersen seni kalende ağırlasın. Ha? Senden alacağını aldı. Saf tekfur. İmdi sıra boynunu koparmaya geldi.
sözünü tutacakmış. Sen gerçekten saf bir adamsın. Kapa çeneni Saadettin. Kapa çeneni! Ben sözümde durdum, Ertuğrul da sözünde duracak. Sözünde duracak, görürsün. Tabii tabii. Beyim. Emir Saadettin'in hapsedildiği zindandan gittiği yer celladın baltası olacak. Bugün yılanın başını değil, kuyruğunu kesmeye muvaffak olduk Halime. Ola ki sultanımız kani olmaz da onu yaşatırsa, o vakit kuyruğu uzamakla kalmayacak, dişleri zehirle bilenecektir. Hala mı endişelisin Ertuğrul? Mahpere Hatun, Saadettin'i savunarak sultanı gaflete sürükledi. Onu kararsız bıraktı. Belli ki o da Altun Abay'la bir olmuştur. Sarayın odalarına sinen yılanların ittifak ettiğini mi söylersin Ertuğrul? Evet Halime. Bu şer ittifakı yalnızca bizi değil, devletimizi de zarara uğratacaktır. Günü geldiğinde Mahpere Hatun'la Şehzadeoğlu bunun hesabını benden soracaktır. Beyim. Hayrola Oğuz? Ne dersiniz burada? İz süreriz beyim. İz sürerken de atsızla birlikte giden iki alpimizden birinin naaşını bulduk. Sen ne dersin Oğuz? Alpimizin naaşı şuradadır beyim. Şimdi diğer alpimizin naaşını ararız. Atsızlı Alpler Titan'ı buraya kadar takip ettilerse... o soysuzun ini buralarda bir yerde olmalı. Siz şehidimizi obaya götüresiniz. Ben de diğer şehidimizin naaşına bakarım. Hem tek başıma daha çabuk yol alırım, hem de fark edilmem. Beyim ben de seninle geleyim. Oğuz, ne dediysem onu yapasınız. Siz şimdi obaya dönün.
Benim de nereye gittiğimi kimseye demeyesiniz. Buyruk sendir beyim. Haydi. Gideceğim seferden geri döner miyim bilmem Mahperi. Öte yandan sarayımın içindeki bu ihanet çemberi daraldıkça daralır, yağlı urgan gibi boynumu sıkar. Devletim benimle baki değildir Mahperi. Bana düşen kutlu devletimi güçlü kılmaktır. Evlatlarım arasında bir baba olarak değil de bir sultan olarak tercih yapmamın vakti gelmiştir. Veliaht olarak Şehzade Kılıç Arslan'ı tahtıma vekil tayin ettim. Gel Mahperi, gel. Yanıma oturasın. Evlatlarımın, atabeylerinin ve analarının yardımıyla en iyi şekilde yetiştirildiğini bilirim. Bundan zerrece şüphem yoktur. Mühim olan devletimizdir sultanım. Verdiğiniz karar en doğru karardır. Bilirim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu meseleyi Şehzade Gıyasettin'le de görüşmek isterim. Sefere giderken sizin yanınızda olmayı istediğini bilirim sultanım. Genç yaşına rağmen ilk harp tecrübesini sizinle kazanmayı arzu eder. Erzincan'da size katılmayı diler. Evladım Gıyasettin'in bu kararı beni ziyadesiyle mutlu etmiştir Mahperi. Oğlum kendini devlete adamıştır. Hiçbir vakit saltanat peşinde olmamıştır. Erzincan emiri olarak Moğollar ve Eyyubiler devletimizi tehdit ederken iyi ilişkiler hususunda canla başla devlete hizmet edecektir. Sultanım, verdiğiniz karar başım üstünedir. Siz muhakkak ki devletimiz için en münasip olanı düşünmüşsünüzdür. Lakin benim içimde de devletin bekasına dair bir korku vardır. Bu sebeple sizden bir isteğim olacaktır. Söyle. Emir Saadettin hususunda. Emir Nizamettin gibi adaletinizi aceleye getirmeyin derim sultanım. İşitirim ki devletin her kademesinde çeşitli korkular hüküm sürmektedir. Sultanımız aklıyla değil, uğradığı ihanetin öfkesiyle karar vermektedir derler. Bu da devletimizin kısa sürede sarsılmasına sebep olacaktır. Emir Saadettin'i imdilik azledip seferdeyken bu mevzuyu etraflıca tetkik ederseniz devletimizin menfaatine olacaktır. Benim korkum sadece devletimiz içindir. Başka da bir isteğim yoktur.
Emir Saadettin hakkında vereceğim hüküm ziyadesiyle mühimdir. Tasa etmeyesin Mahperi. Senin de söylediklerini düşünüp tartacağım. Yarın sefere çıkmadan evvel Emir Saadettin hakkındaki hükmümü ilan edeceğim. En doğrusunu siz bilirsiniz sultanım. Bekle bekle. Bekle bekle. Nereye kadar Artuk Bey? Vakit geçmek bilmez. Anam. Hafsam şimdi ne yapar? Ne eder anam? Balacığıma ya bir şey olursa anam. Balacığıma bir şey olursa. Destur var mı Haymana? Gelesin. Her tarafa baktık Haymana. Lakin Turgut Bey'imden bir iz yoktur. Peşlerini bırakmayasınız. Buyruk senindir Artuk Bey. Nereye gider bu Turgut? Turgut indi kabına sığmaz Hayma Hatun. İnşallah bir delilik etmez. Kendini suçlu hisseder. Suçludur elbet. Kaç defa anlatmaya çalıştım anlamadı. Başımıza bir hal gelir dedim dinlemedi. İnadından caymadı. Mamsı. Sakin olasın evladım. Şimdi bunları konuşmanın vakti değildir. Hafsa da Balan da kurtulacaktır inşallah. Anam. Bu yüreğime ağır gelir. Yüreğim kaldırmaz anam. Bağrım yanar tutuşur anam. Hafsa'yla balacığım o soysuz keferenin elindeyken ben burada elim kolum bağlı haber beklerim anam. Elim kolum bağlı haber beklerim. Anam onlara bir şey olursa ben bu dünyada ne de iyi yaşarım anam. Ne de iyi yaşarım. Bamsı. Şimdi kendini bırakmanın, yüreğini karartmanın vakti değildir. Şimdi bize düşen hatunları nasıl kurtaracağımızı düşünmektir. Artuk Bey, ben düşündüm. Kararımı verdim. Gayrı kararımdan da dönmem. Artuk Bey, bir Alp'in yüzünü kapatacağım. Oraya götüreceğim. Ahan da bu Ares'tir diyeceğim. Bamsı hiç öyle olur mu? Neye inat edersin? O soysuzlar karşılarında Ares'i görmezlerse hatunları öldürürler bilmez misin? O vakit Artuk Bey vuruşarak halledeceğim. Onları kurtaracağım. Artuk Bey başka yol yoktur. Gayrı nereden incelirse oradan kopsun Artuk Bey. Git Dilruba. Mahperi Hatun, iyi misiniz? Emir Saadettin haklıymış. Allah'ım sen bizi koru. Bize dik durmak düşer Hatun Aba. Şehzademiz Gıyasettin'in saltanatı devletimizin ikbalidir. Sultanın kararını ilan etmesine mani olacağız. Hiç merak etmeyin Mahperi Hatun. Şehzadem Gıyasettin'i de, devletimizi de o avradın sefil oğluna emanet etmeyeceğim. Sultanın Emir Saadettin'i infaz etmemesi için elimden geleni yaptım. Kararı sultan verecek. Bunu Emir Saadettin'e söylersin. Kararını yarın sefere giderken ilan edecek. Muvaffak olacağınızdan şüphem yoktur. Sadece Emir Saadettin'in değil, saltanatın kaderini de biz tayin etmiş olacağız.
yoksa sultanı? Devletin ikbali her şeyin üstündedir. Sultanın bile. Emir Saadettin kaybettiği makamı geri almak için elini sultanın kanına boyamakla tereddüt etmeyecektir. Bize de oğlumun cülüsünü tertip etmek düşecektir. İmdi var git dostlarımıza hazır olmalarını haber ver. Ver ki kardeşler arasında bir savaş çıktığında hazırlıklı olsunlar. Emriniz olur. Sultanım, Ertuğrul Bey gelmiştir. Gel hele Ertuğrul. Sultanım. Seninle vasiyetim hakkında görüşmek isterim Ertuğrul Bey. Evvela bana Ares itini ne edeceğini diyesin. Emir Saadettin'i ifşa etmesi karşılığında onu serbest bırakacağıma söz verdim sultanım. Sana, alplerine ve hatta oğlun gündüz ettiklerinden sonra Ares'i azat mı etmek istersin? Söz bir kez ağzımdan çıkmıştır sultanım. Siz de müsaade buyurursanız yarın sabah onu azat etmek isterim. Başına bela olacağını bile bile onu azat etmek seni yüceltse de kefareti ağır olacaktır bilesin. Yine de takdiri sana bırakıyorum. Eyvallah sultanım. Sözlerinin canını kurtarmak için söylediği yalanlar olmadığına emin misin Ertuğrul? Eminim sultanım. Şimdi gelelim vasiyetime. Ertuğrul Bey gelir gelmez sarayı birbirine kattı. Ertuğrul Bey doğru olan neyse onu yapmaktadır Mahperi Hatun. Burada ağızdan çıkan tek bir söz, yanlış atılan tek bir adım adamı ipe götürür. Sarayı bilirsin. Ne obaya benzer ne de kaleye. Bilmez miyim? Bilirim Mahperi Hatun. Sultanın etrafında dört dönen dal kavuklar. Şehzadeleri şehzadelere kırdıranlar. Kendi ikbali için ne sultanı ne de devleti harcamaktan çekinmeyenler. Bilirim. Halime Hatun, burada işler sizin alışık olduğunuz gibi yürümez. Mahperi Hatun, adalet her yerde adalet, doğruluk her yerde doğruluk değil midir? Üstelik burası devletin kalbidir. Adalet ve doğruluk en çok burada gerektir. Sultanımız elbette en doğru kararı verecektir. Ertuğrul Bey de daha fazla bu işle uğraşmasın. Sarayımıza gelmişsiniz, misafirimiz olmuşsunuz. Beraber uzun ve güzel vakitler geçirelim. En münasip karar adaletli olandır Mahperi Hatun. Sultanımızın adaletli bir karar vereceğinden zerrece şüphemiz yoktur. Aksi olursa da adaletin tecelli etmediği yerde değil uzun vakitler bir an dahi durmayız.
Yarın ordumla sefere çıkacağımı bilirsin Ertuğrul. İhanetin sarayımda kol gezdiğinin en yakın şahidi de sensin. Öldükten sonra devletimin ikbalini düşünmek mecburiyetindeyim. Bu yüzden tahtımı bırakmak istediğim şehzademi vasiyetime yazdım. Evvela Rabbim sizi korusun, uzun ömürler versin sultanım. Vasiyetiniz devletimize hayırlı uğurlu olsun. Vasiyetimde Melike Hatun'dan olan oğlum Şehzade Kılıç Arslan'ın yerime sultan olmasını emir buyurdum. Şehzade Kılıç Arslan'ı vasi göstermeniz, Eyyubilerle olan ilişkilerimizi güçlendireceği gibi, Moğollara karşı Müslüman alemiyle daha kuvvetli bir ittifak kurmamızı da temin edecektir. Her meseleye sadece obanın, hatta devletinin değil, cihan şumul bir sultanın gözünden baktığını görürüm Ertuğrul. Eğer oğlum olsaydın, tereddüt etmez, seni tayin ederdim. Daim olasınız sultanım. Vasiyetimi sana söylemekteki maksadım, ola ki oğullarım arasında bir taht mücadelesi çıkarsa, safını belli etmeni istememdir. Safım daima bellidir sultanım. Bunu dilimle değil, yüreğimle söylediğimi bilmenizi isterim. O gün geldiğinde sonu nereye varırsa varsın, Uçbeyliğin altındaki Türk obalarıyla cenk edip Şehzade Kılıç Arslan'ın yanında olmanı isterim. Allah bizi böyle bir taht mücadelesinden, bundan istifade edecek düşmanlarımızın kadrinden korusun sultanım. Amin. Sana bir vasiyetim daha var Ertuğrul. Ola ki başıma bir hal gelirse, sana yurt olarak verdiğim toprakları ne pahasına olursa olsun koruyasın. Çünkü fethettiğin kale, devletimizin geleceğine açılan kapıdır. Karacahisar'dan İzni'ye, Bursa'dan Konstantiniye'ye uzanan fetih yolunu sen açtın. Allah seni muvaffak etsin. Allah sizi ve devletimizi korusun sultanım. Emir Saadettin'i sormayacak mısın? Ben üzerime düşen vazifemi yaptım sultanım. Bundan gayrı tek beklentim adalettir. Şüphem mi vardır Ertuğrul? Emir Saadettin nüfuslu biri. Her yerde eli kolu vardır. Devlet içinde bazı hesapların bozulmaması için adaletten taviz verilmesinden endişe ederim. Bu devlet ne emirlerin, ne beylerin, ne de sultanların varlığına bağlıdır Ertuğrul Bey. Tek hesabımız beka üzerinedir. Bunun için gereği neyse o yapılır. Adaletten sapmayan hiçbir devletin bozulduğu, bekasının tehlikeye düştüğü görülmemiştir sultanım. Lakin adalete en küçük bir zeval geldiği vakit, toprakları tüm cihanı dahi sarsa, o devlet yanıp kül olur. Zira yeryüzünün en kuvvetli fatihi adalettir. Ertuğrul Bey, sen üzerine düşeni yaptın. Şimdi hüküm bendedir. Yarın kararımı verdiğimde sen de, herkes de adaletimi görecektir. İnşallah sultanım. Müsaadenizle. Aymana, Aslan Hatun'la Hafsa Hatun'un izini sürerdik. Lakin Atsız'la Titan'ın peşinden gönderdiğimiz alplerden birinin naaşını bulduk. Turgut Bey'im de oradaydı. İmdi nereye gitmiştir Turgut? O niye gelmedi? Turgut Bey'im naaşı obaya götürmemi söyledi. Nereye gittiğine dair bir malumatım yoktur Aymana.
Hem inadından caymayıp başımıza ne işler açtı, hem de obasını terk edip gitti. Haymana, bu nasıl beydir? Bu nasıl beyliktir Haymana? Oğuz Alp'in dediğine göre belli ki hatunların izini sürer. Dua edelim de bize hayırlı haberler getirsin. Artuk Bey, o ne ederse etsin ben yarın hatunları kurtaracağım. Yarın hatunları kurtaracağım Artuk Bey. Haymi Hatun, ben bu ahvali bir de beylerle istişare etsem iyi olacak. Olur Artuk Bey. Ertuğrul, Mahperi Hatun bildiğin bize aba altından sopa göstermiştir. O kadın tekin değildir. İnşallah sultanımızın aklını karıştırmaz. Sultanımız yarın kararını verdiğinde neticeyi hepimiz göreceğiz Halimem. Şayet adaletsiz bir karar verilirse devletimiz bundan ziyadesiyle zarar görecektir. Ertuğrul, o kadına da söyledim. Adaletin olmadığı yerde bizim yerimiz yoktur dedim. Yılanların gözü üzerimizdedir. Çeker gideriz buradan. Biz üzerimize düşen vazifeyi yaptık Halimem. Onca mücadeleyi hak yerini bulsun diye verdik. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Karşımızdaki sultan da olsa, öz atamız da olsa asla adaletten taviz vermeyeceğiz. Bu uğurda sultanın gözünden düşmek de benim için gam değildir. Tek başına bir adalet neferi olmak, cihanın sultanı olmaktan daha üstündür. Kutsal İmparatorluğumuz adına canımı hiçe saydım. Cesurca savaştım. Zorluklar gördüm. Ölüme meydan okudum. Hepsi kutsal davamız içindi. Ama bu zor günlerde kimse benim yanımda olmadı. Uğruna nice fedakarlıklar yaptım imparator. Yan yana savaştığım dostum Titan. Yardım istediğim Tekfur. Ve Angelos. Kutsal dava dediğimiz şey meğer bir tek ben umursarmışım. Başka herkes çıkarının peşindeymiş. Eğer buradan çıkarsam hepinizden intikam alacağım. Ama acaba Ertuğrul sözünde duracak mı?
Thank you.